Ben 56 yaşındayım. Doktorlar beni bilmiyor, tanımıyor. Geçen bir rahatsızlandım. Biraz fazla öksürüyordum. Kaydım yokmuş hastanede. 1 saat kayıt açmaya uğraştılar. Abla sen nerede yaşıyorsun diyor doktor. İşte benim ilacım bunlar. Al, şeker hastalarının 1 numara ilacı. Ödem attırma özelliği var. Mesela böbrek taşı döküyor, mesane bozukluklarına iyi geliyor. Bunu haşlıyorsun, çayını yapıyorsun. Ben doktorları bilmem, doktorlar beni bilmez. Bak 57 yaşındayım, dişlerimin hepsi duruyor daha. Bir tane çürüğüm yok. Diş ağrısı nedir hiç bilmem. Ben otları çok seviyorum ben. Bir cebinde soğan, bir cebinde sarımsak vardı. Babaannemin. Düştü, beli kırıldı, öldü. Beli kırılmasa daha 200 yaşına kadar yaşar. Şimdi geldik altın madenine. Bak yeğenim bu asrın mucizesi, sinirli ot. Gözün görmüyorsa gözüne damlatabiliyorsun. İnan ki hepsi şifa ya. Şu otları var ya tek tek karış karış gez bak. Şimdi bunları toplayıp kurutacağım. Turşusunu, sirkesini yapacağım şimdi. En vitaminli otlarımızdan birisi. Ölümsüzlük otu diyeyim size ya. Yani gerçekten çok faydalı. Kemoterapi ilacı. Kemoterapiden 10 kat daha fazla etkiye sahipmiş kanser üzerinde. Günde 3 defa diyor. Yala ölmezsin korkma. Sabah kalkıyorum ben. Namazı kıldıktan sonra gidiyor. Yaptığım şekil bu. Bu taflan ağacımız yabani kiraz diyorlar buna. Salkım salkım oluyor yabani kiraz. Şeker hastalarına çok iyi geliyor. Yaprağı, çiçeği, meyvesi. Sirkesini yapıyorum bunun. Mesela bunun yaprağı, şeker hastaları bunun için ölüyor. Kurutuyorlar bunu, çayını içiyorlar. Meyvesini, sirkesini yaptım. Adana'ya Tarsus'a Mersin'e yolladım. Bidon bidon sipariş verdiler. Hala içiyorlarmış yani. Faydasını da görmüşler. Şimdi yeğenim bu gaz ayağı otumuz. C vitamini çok fazla. Salatası oluyor, yoğurtlaması oluyor. Turşusunu yapıyoruz. Şeker hastalığına çok iyi geldiği söyleniyor. Şu otumuz da kuzu kulağı. Efelek olarak bilir bunu insanlar. Sarması oluyor. Mesela bu otumuzun diz ağrılarında, eklem ağrılarına falan çok faydası var. Böyle biraz haşlayıp dizin üzerine koyarsan çok faydası var. Çayı içildiğinde C vitamini var. İdrar söktürücü, böbrek ağrısına çok iyi geliyor. Bir de iltihap kurutucu özelliği var. Bunu zaten herkes biliyor. Karaçayır. Bu otumuzun da çocuklar kökü oluyor bunun. Ayrık otu diyorlar köküne. Kireçlemeye çok iyi. Dizde de kireçleme varsa eklemlerde bunun kaynatıp suyunu içiyorsunuz. Çamaşır makineniz kireçleme yaptıysa dökün bir bardak suyunu onu bile çözüyor. Kökü ama yaprağı değil. Yaprağını da çay olarak toksin attırmak için içiyor ya bayanlar. Bu da öyle. Evet, şimdi en önemlisine geldik. Otların şahı demeyelim, prensesi diyelim. Ballı baba kadın hastalıklarında, rahim hastalıklarında 1 numara bir otumuz. Çok faydalı, yemeği yapılıyor, salatası yapılıyor. Şöyle balı var, arılar bayılır buna. Şöyle göstereyim. Şu da aynı özellikte yeğenim. Sütleyen diyorlar buna. Bu da mayasır, egzama falan oluyor ya insanların elinde, sivil. Mesela şuramda sivil var benim. Bunun sütünü bak şöyle, bak şurada sivil var. Bunu böyle damlatıyorum, 2 gün sonra kayboluyor. Sivil otu bu. Ama yenmiyor, zehirli. Hayvan da yese öldürüyor. Sadece uygulanıyor. Mesela kimi insana da sedef hastalığı falan oluyor ya, şöyle göstereyim. Sedefe de çok iyi geldiğini söylüyorlar. Sütlü bir ot. Bak sürekli böyle sütü damlar. Bunu her gün mesela 1 hafta uygulayın ya da 3 gün uygulayın. Geri dönecek bu. Yabani böğürtlen, siyah böğürtlen. Bunun kökü mesela çocuğu olmayanlara çay olarak öneriyoruz. Meyvesi de yeniyor zaten. Reçel olarak suyunu yapıyoruz. Evet, şimdi geldik altın madenine. Bak yeğenim bu asrın mucizesi, sinirli ot. Gözün görmüyorsa gözüne damlatabiliyorsun. Ağrıyan yerine koy. Mesela çıban mı var vücudunda? Başı yok çıbanın. Bunu elinle şöyle yapıyorsun. Mesela kıl dönmesi oluyor insanlarda, ameliyatla onu aldırıyorlar. Kıl dönmesine ben bunu uyguladım. Şu şekil yapıyorsun. Kıl dönmesi ya da çıbanın üstüne koyuyorsun. 2 saat, 3 saat duruyor. Oradan atıyor bunu. Bütün iltihabı söktürüyor. Çok kıymetli bir ot. Şunlar da yabani nanelerimiz. Yani inan ki doğa o kadar zengin ki aradığın her şeyi bulabiliyorsun.
Şunu tanıtmama gerek var mı çocuklar? Isırgan çok kötü yakıyor insanı. Isırganı yemesen bile senede bir defa tarlasından geçecekmişsin. Ayaklarına değecekmiş. O bile fayda ediyor. Yemeseniz bile. Yani ısırganın faydalarını bilmeyen yok. Çayı kansere çok iyi. Kansızlığa çok iyi. Evet burada şimdi otların şahı, padişahını bulduk. Kara hindibamız çocuklar. Yani bu var ya anlatsam az kalır faydaları. Ay, yıldız, güneşi temsil ediyormuş hindiba. Peygamberimizin duasıyla mesela bu sabah çisesi cennetten zemzem suyu atarmış melekler. Çiseli yiyin diyor çiçeğini. Bak şöyle. Şu an ayı temsil ediyor. Uçtuğu zaman yıldızları temsil ediyor. Çiçeği de güneşi temsil ediyor. Bunu yiyen insan ölür mü? Tam öleceğiz. Benim sülalem 100-110 yaşına kadar yaşıyor. Babaannem öldüğünde dişleri yeni çıkıyordu. Mesela normalde insanların saçı beyazlar, ucu siyah olur. Babaannemin altta siyahlar geldi, beyazı ucunda kaldı. Bütün dişleri dökülmüştü, takma dişlerinden rahatsız oldu. Dişçiye götürdük. Alttan bütün 32 diş yenisi geldi. Düşün yani. Bir cebinde soğan, bir cebinde samırsak vardı. Babaannemin. İkinci hayata başladı ama düştü, beli kırıldı, öldü. Beli kırılmasa daha 200 yaşına kadar yaşar. Bak tazelerini görüyor musunuz çocuklar? Bak ne kadar tazelenmiş. Bunlar tohumuydu, tekrar tazelendi. Hiç bitmiyor. Yılın 12 ayı böyle toplayabilirsin. Bu da güneş, ay, yıldızlar dedik. Şu da güneşimiz. Biraz küçük kalmış ama bu. Öğleden sonra daha güzel olur. Bu da hindibanın çiçeği. Şöyle bir bakalım. Ziyan etmeyelim. Size de yedireceğim. Yine hindibalarımız tazecik çocuklar. Kara hindiba. Yani otların şahı, kraliçesi ne derseniz deyin, padişahı bu ot. Yani bizi bunlar ayakta tutuyor. En vitaminli otlarımızdan birisi. Ölümsüzlük otu diyeyim size ya. Yani gerçekten çok faydalı. Zaten bunu bütün dünya öğrendi. Kara hindibanın faydasını bilmeyen yok artık. Çocuğa bile sorsanız bilir. Bak görüyor musun? Yani kökü taş olduğu için aşağıda çıkaramadım. Bak sütüne. Bu sütü zaten panzehir. Sütü antibiyotik bunun. Mesela kanser hastası olanlar ilk başta hani ilk evrede, birinci evrede bunu günde 3 kök yalayacak. Sabah akşam öyle 3 kök yalayacak, kanseri yeniyor. Kaç kişi yenmiş yani düşün. Sadece sütünü yalayacak. Yaprağını da tüketebilir. Arkadaşlar bunu böyle bulduğunuz zaman doğada, parklarda falan toplayın. Saksılarınıza ekin. Evinizde 10 kök bari olsun. 2 günde çıkıyor. Bak yeğenim şu tohumu bak. Rabbim buna öyle bir özellik vermiş ki uç her yere git. Yani bir yerde kalma. Her yerde ol diye bak. Bir tane çiçeği kopartın, ekin. En az 100 tane hindibanız olur. Yani çiçek yetiştiriyor zaten saksıda değil mi? Bir saksıda da bu olsun. Ha bak tohum bunlar hep. Bu tohumunu yiyorlar ya. Çok faydalıymış tohumu. Bak şunlar tohumu. Kahvesini yapıyorlar, çayını yapıyorlar. Binlerce tohum var bak. Yeter ki bir tane saksınızın içine atın bunu. 2 günde de çıkıyor tohumu. Bak nerelerde bitecek. Papatyalarımız. Bunun da çayını yapıyoruz çocuklar. Böyle topluyoruz, kurutuyoruz. Bu menekşegillerden böyle. Bunda çok güzel çay oluyor. Sakinleştirme özelliği var. Başın ağrıdığı zaman içiyorsun. Uykusuzluğa iyi geliyor. Zaten faydasını bilmeyen yok onun. Şu da arkadaşım kenger dedikleri çok meşhur ot. Şöyle biraz dikenli. Geçen geldiğimizde küçüktü. Bunun zaten faydalarını saymakla bitiremem. Öksürüğe birebir, balgam söktürmeye faydası var. Ye bakayım şunu. Ben 56 yaşındayım. Doktorlar beni bilmiyor, tanımıyor. Geçen bir rahatsızlandım. Biraz fazla öksürüyordum. Kaydım yokmuş hastanede. 1 saat kayıt açmaya uğraştılar. Abla sen nerede yaşıyorsun diyor doktor. İşte benim ilacım bunlar. Bak ben her gün gelirim buraya. 1 saat, 2 saat otları toplarım, yerim. Grip olduğum zaman falan. Yine bak kuş otlarımız. Burası fındıklık. Çok çeşit otlar var burada. Yani biz hiç yemek yapmada zorlanmıyoruz. Bıçağı eline al, sepeti koluna tak, 10 çeşit ot toplarım akşama kadar. 7-8 çeşit otu karıştırıyorum, kavuruyorum. Çocuklara ıspanak diye yediyorum, hiç anlamıyorlar. Anne bu ne ıspanak? Yok bilseler yemezler. Ha bak yeğenim, şu otumuz da dulavrat otu diyorlar. Bu da mesela çocuğu olmayanlar bunu kullanıyor. Kadın hastalığı olanlara birebir bu. Mesela rahim hastalığına iltihap kurutucu özelliği var. Sonra böbreklerde, meshanede, erkeklerde prostat mı oluyor? Onun taşını, kumunu dökmek için birebir bir ot. Aksar'da en pahalı ot bu. Hindibadan sonra. Dulavrat otu. Şöyle tanıyabilir insanlar. Şu şekil göstereyim. Yeğenim bu acı bal diyorlar ya hani. Avu diyorlar buna. Bunun çok güzel balı oluyor. Mor mor çiçekleri oluyor.
Ama bir kaşıktan fazla yiyemezsin. Bayıltıyor, başın dönüyor. Evet, anladım. Ayakta duramıyorsun. Acı çünkü. Çünkü kendisi avı ya. Bizim zakkum çiçeklerimiz var ya yol kenarı. Onun yabanisi bu. İşte bizim hayatımız böyle. Doğal. Ha, çocuklar gelin gelin sürpriz. Evet. Şeker hastalığına 1 numara. Basır otu, mayasır otu. Her yerde yok bak. Nadiren bulunuyor. Böyle kurutuyorsun, çayı içiliyor. Hem çayını içiyorsun hem basırın üzerine uyguluyorsun. Bunu lapa yapıyorsun haşlayıp. Basır otu. Cevizin şekli ne? Beyin. Beyne faydası var. Bunun kalbe faydası var. Bak bunun şeyi senin bacağın gibi uzun. Demek ki bacağına faydası var. Bu da şöyle keselim. Sinirli otun bir değişiği yeğenim bak bu. Kalın yapraklı. Bunu dizimize falan uyguluyoruz ağrıyan yerlere. Bak bu kalın yapraklı ama sinir otu bak görüyor musun? Bu da ince yapraklısı. Bunun şifası daha fazla. İkisi aynı ot ama bu uzun yapraklıyı daha çok tercih ediyoruz. İltihap söktürücü, kansızlığa iyi geliyor. İkisi de aynı ot aslında. Aşağıda daha değişiklikleri de var. Yoğurt otumuz bak bir sürü var buralarda. Mesela süt aldınız, evde yoğurdunuz yok. Bunu böyle yıkayın, sütün içine atıyorsunuz. Sizinle gelir. Poşete gerek yok. Toplayın, yapıştırın üzerinize. Kansızlığa, iltihap söktürücü özelliği var. Mesela böbrekler için çok faydalı. Böbrekte taş varsa, kum varsa çok faydalı bu. Döküyor yani. Eşim sürekli kullanıyor. Bir de kilit otumuz var ama onu şu an daha denk gelmedik. Süper yoğurt mayalıyorsun bununla. Ben kırıyorum bazen video çektiğimiz zaman. Abla sütünü göremedik ama nasıl göstereyim ben sütünü telefonla? Sütün içine at yoğurt olur. Bak görüyor musun sütünü? Bak tekrar keseceğim. Bak şimdi bir saniye bekle. Şöyle göstereyim. Kestikçe sütü gelir bak. Sen bizi kandırıyor mu diyorlar. Sütü çıkmadı ama telefonda belli olmuyor. Yansıyor ya bak. Kestikçe ağlar. Rabbimin bir hikmeti bu da. Yani bu portakaldan 10 kat fazla C vitamini var bunda. İdrar söktürücü, öksürük varsa bunu kullan. Eklemlerinde ağrın varsa kullan. Bu sütün faydası var zaten. Otun yeşil yerinin değil. Al bunu böyle ye. Al yiyin bak. Tertemiz hiçbir şey yok. Al ye. Acı marul işte bu. Sütlü ot diyorlar. Al yiyin. Tadı marul gibi aynı. Bak bunlar benim ilacım. Ben hiç marul, ıspanak hiçbir şey almam dışarıdan. Bunu haşlarım, kavururum, yediririm çoluğa çocuğa. Onur sen de ye. Bak yuttuğun zaman marul tadı geliyor değil mi? 10 gün sonra gel hiç dokunamazsın bile. Tikenleri çıkacak. Tazeyken böyle. İnan ki hepsi şifa ya. Şu otları var ya tek tek karış karış gez bak. Şimdi bunları toplayıp kurutacağım. Turşusunu sirkesini yapacağım şimdi. Sinirli otlarımız. Kurutun bunu. Nane gibi yemeklerinize atın. Naneyle karıştırın. Salataya yemeğe çoluk çocuk da yesin. Kemik erimesine falan çok faydalı. Bak, her yerde var. Bir gün geleceğim sadece bunları toplayacağım. Sirke turşu yapmak için. Benim anneannem eskiden köyün ebesiymiş, şifacısıymış. Sen doktor mu vardı? Mesela boğazı şişti, çekiyorsun, okuyorsun, bir şeyler ediyor. Anneme el vermiş, annem de bana el verdi. Ben çocukluğum, o yüzden köye geldim işte ben. Benim aşkım yani dağlar, taşlar böyle. Şehirde büyüdüm ben, Adana'nın göbeğinde büyüdüm. Ama hep içimde bir köy aşkı var. İlkokula giderken öğretmen sorardı hani tatilde köyde ne yaptınız? Ha babamın köyü var, Karahisar'da, o Vardağ Köprüsü var ya bizim köyümüz. Ama kimse yok. Bütün herkes Adana'ya yerleşmiş, evler hep boş. Bir gider bir saatte ulaşır gelirdi, köy aşkıyla yanar tutuşur. Böyle beklerdim ben, hiçbir şey anlatamazdım. Ben köye gelin olacağım dedim. Köylü biriyle evleneceğim dedim. Çok şükür Remzi Bey çıktı karşıma. Çok mutluyum yani, 37 sene olacak evleneli. Yani bir gün acizlenmedim. Mesleğimi bıraktım, köye çıktım bak. Ben tasarımcıyım aslında, mesleğim o. Hepsi çocukları evlendirdim, okuttum üniversitede. Hepsinin yuvasını kurdum, dükkanı kapattım. Şehirdeki evimi de sattım, köye çıktım. Elektrik yok, su yok. Yani hiçbir imkan yok ama mutluyuz, sağlıklıyız. Ben doktorları bilmem, doktorlar beni bilmez. Bak 57 yaşındayım, dişlerimin hepsi duruyor daha. Bir tane çürüğüm yok. Diş ağrısı nedir hiç bilmem. Ve otları çok seviyorum ben. Akkız tikeni bu da. Şöyle bakalım ne kadar tikenli. Benim yemeklerim bunlar. Başım ağrıdı mı hemen sepet alıp çıkıyorum daha. Remzi diyor ki seni hangi dağda bulacağım ben diyor. Allah aşkına diyor gittiğin yere konum at da geleyim diyor eşim. Al yeğenim ye. Çok lezzetli. Bak şöyle. Şu an biz yaprağını kullanamayız. Eldiven yok ya elimizde. Bu çok değerli bir ot ya. Kansızsan eğer bunu kullan. Vücudunda ödem, şişkinlik varsa, mesela mide rahatsızlığın varsa bunu 3 taneye yeter. Bunun tikeni çok acımasız. Akkız gibi değil.
Bunun ne kadar su varsa içinde senin vücuda ödemi de o kadar arttırıyor. Şimdi yaprağını yedirmeyeyim size. Şöyle. Al bakayım. Bu da yeni hardal otumuz. Bu hardal. Köküne de şalgam diyorlar. Kökü de var bunun. Bu da yabani. Şöyle. Görüyor musun bak? Onur sökebilirsek eğer. Görüyor musun bak? Rabbim neler veriyor. Al. Kurt mu? Yabani şalgam. Şöyle biraz kartlaşmış ya. Çiçek açtığı için. Al, şeker hastalarının bir numara ilacı. Ödem attırma özelliği var. Mesela böbrek taşı döküyor. Mesane bozukluklarına iyi geliyor. Bunu haşlıyorsun, çayını yapıyorsun. Kökünü haşlıyorsun, tekrar bu kabukların içine doğruyorsun. Bu beyaz yeri var ya. Burayı doğruyoruz şu şekil. Bu kabuğunu da yıkayıp soyup bu beyaz yeri kaynattıktan sonra bunu içine doğrayıp mayalıyoruz yoğurt gibi. Kapağını örtüyoruz. Bir gün sonra içiyorsun. Böbrekte ne varsa karaciğerde ayna gibi çıkıyor. Misk otu. Çok lezzetli, çok güzel oluyor. Bunu toplayıp kaynar suya batırın, çıkarın. Üzerine zeytinyağı, sarımsak dökün yiyin. Çok şifalı bir ot. Bunda ödem atma özelliği var. Bayanlar çayını yapıp yüzünü temizlerse yüz toniği olarak sivilcelere falan çok iyi geliyor. Bunlar da kadirik arkadaşlar. Şimdi geldik şöyle toplamaya, hep beraber toplayalım. Bu bizim otların, Karadeniz'in yani bir numaralı otu. Olmazsa olmaz. Şu da tohumu çocuğum bak. Bak bundan binle bak. Duyuyor musun tohumların sesini? Evet. İçinde binlerce tohum var bunun. Bak, şöyle göstereyim. Dökülmüş. Bak gel, yaklaştır. Bak kahverengi. Görüyor musun içinde? Şöyle bir tane açayım, elime dökeyim. Seneye gel burada bir sürü çıkacak. Bak tohumlarına. Bunu alın, ekin tarlanıza. Bak tohumu. Evet. Bu çok şifalı bir ot. Bu da kansere çok iyi geliyormuş. Hani biz yemek olarak tüketiyoruz ama çayını da yapıyorlar, turşusunu yapıyorlar. Şöyle kullanıyoruz bunu da. Bunlar da çok güzel sarma oluyor. Kavurması oluyor yaprağında. Yani hiçbir şey ziyan olmuyor. Burada da fındık kavşağı var, o yüzden çok güzeller. Baksana köküne. Bunun sütü daha çok acı. Diline değdir, akşama da ağlarsın. Ama kemoterapi ilacı. Kemoterapiden 10 kat daha fazla etki sahipmiş kanser üzerinde. Günde 3 defa diyor. Yala, öyle ölmezsin korkma. Şimdi yala. Antioksidan mı diyorlar? Sabah kalkıyorum ben. Namazı kıldıktan sonra gidiyorum. Yaptığım şekil bu. Bu da böğürtlen sürgünü. Bu da kansızlığa çok iyi geliyor. Ödem attığı, öksürük varsa eğer öksürüğe iyi geliyor. Karaciğeri çok güzel temizliyor. Burası benim yaşadığım yerler. Evet. Her gün gelirim ben buraya. Gelirim, giderim. Bütün bayanlar spora gidiyorlar. 3.000 liraymış. Haftada 3 gün 3.000 lira. Bana 2.000 lira verin diyor. Sizi fit yapıyor. Ya şu yolu günde bir defa insin çıksın yeter. Spora bile gerek yok. Bu da ham kavak. Böyle çiçekleri oluyor. Şu an geçti, beyaz beyaz çiçekleri oluyor. Ve kireçlenmeye falan çok iyi geliyor. Yaprağı, dalı kireçlenmeye. Bugün doğaya çıktık. Böyle onlarca ot topladık. Rabbimin bize verdiği büyük nimetlerden birisi. Gerçekten biz topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Bütün vücudumuza lazım olan her şey Rabbimin hikmetiyle
bu otların içinde saklı. Yani neremize lazım olduysa o otları Rabbim bize bahsetmiş. Bunları arayıp bulmamız gerekiyor. İnsanlara tavsiye etmemiz gerekiyor. Hani ilaç niyetine kullanabilirsiniz. Hasta olan insanlara tavsiye edebilirsiniz. Kendiniz kullanabilirsiniz. Rabbim bunları bize mucize olarak vermiş. Şu ot mesela kaldirik otu dediğimiz ot kansere bile faydası var. Şu otun karaciğere, akciğere faydası var. Akciğer temizleme özelliği var. Bunlar bizim için gerçekten çok büyük bir nimet. Gerçekten bunları tanıyıp öğrenebilirsek, şifalarını, faydalarını bilirsek hem kendimize hem çocuğumuza hem etrafımıza faydası olur. Faydaları saymakla bitmiyor. Gerçekten Rabbim her şeyi bizim için yaratmış. Ama işte kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bismillah. Evet, üretim tamamlandı. Şimdi bu yoğurt olacak. Peynir, yağ, turşularımız, el yapımı. Burası evimiz, bağ evimiz arkadaşlar. Burada elektrik yok, su yok. Tamamen doğal ortam. Kesinlikle radyasyon yok. Çok mutluyuz burada. Organik yaşamaya çalışıyoruz. Her şeyi kendim ekip dikiyorum işte. Dışarıdan bir şey almamaya çalışıyorum. Hayır. Çözeyim mi seni? Çözeyim seni. Gel. Nazlı, hadi bakayım. Bir dakika kızım. Hadi bakalım. Geç. Hadi. Hadi bakalım hadi. Açalım bak. Ayaz. Badem. Gel kızım. Gel bakayım gelmiş bak. Ayaz. Kar yağdı ya, o boran fırtına vardı. O zaman doğdu. Komşular hep öldürdü danalarını. Biz sabaha kadar soba yaktık yanında. Remzi'nin bütün kazaklarını giydirdim ölmesin diye. Benim elbiselerimi giydi bu. Yumurtalarımız. Açık yaraların, kesik yaralar, iltihaplı yaralar oluyor ya böyle. İltihap akıyor. Onlara bunu şu şekil eziyoruz. Gel. Bunun püf noktası bu. Enfeksiyon kapmaması için hani biraz suyunu çıkarmamız gerekiyor. Şu şekil. Şöyle sulanması gerekiyor yaraya sürdüğümüz zaman. Şu an çok kuru. Bunu çiğniyorlar aslında ağzında. Bir kişi bunu çiğniyor. Öyle anlatayım Öyle. sana. Ya da taşla dövüyorsun, hiçbir şey bulamazsan. Şöyle yapalım. Şu şekil. Yap temiz yeriyle. Yani ormandayız, dağdayız. Bir yerimiz kesildi. Hani sağlık ocağına falan ulaşamıyoruz, hastaneye. Bu şekil uyguluyoruz bunu. Sonra buraya sarıyoruz. Bu şekil. Açık yara, iltihaplı yara, mikroplu yaralara böyle kullandığınız zaman 2 gün izi bile kalmıyor. Heh. Yani enfeksiyon kapmıyor. Sonra yanımızda sargı bezi yok, bant yok. Şu şekil tutuyoruz.
Hayalhanem hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, Yıldız hocamızı herkesin takip etmesini isterim. Bant telimize dokunuyor. Gerçekten imanlı gençlerin yetişmesine vesile oluyor. İçki içenler, ailesiyle huzursuz olan insanlarımız var. Ailesinden kopan evlatlarımız var. Onlar hani tesadüfen bu sayfaya denk geldiği zaman bile o kadar etkileniyorlar ki, açık kızlarımız var, tesettürden uzak. Kapanmalarına vesile oluyor. Yani maneviyat dolu bir yer, yani maneviyat kapısı. Gerçekten anlatılmaz yaşanır diyeyim ben. Gerçekten öyle. Herkese tavsiye ederim yani. Dinlesinler, takip etsinler. Rabbimize döneceğiz yani sonuçta. Bu dünyanın sonu yok. Öyle böyle bir gün Rabbimize gideceğiz ama doğru gidelim. Doğru yolda olalım. Sayfamızı takip edelim. Takip etmeyenlere tavsiye edelim. Yani herkes bu nimetten faydalansın inşallah. Biz takip ediyoruz. Yaşamaya çalışıyoruz, yaşatmaya çalışıyoruz. Hepinize tavsiye ederim. Teşekkürler.